Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bilişsel Psikoterapiler Derneği'nin depremden sonraki alanda çalışanlara destek olmak amacıyla yürütülen eğitimlerin devamı niteliğinde bugün Ruti Malkinson'u ağırlayacağız. Kendisi Uluslararası Kayıp, Yas ve Dayanıklı Çalışmaları Laboratuvarı'nın eğitim direktörü ve aynı zamanda İsrail'de Haifa Üniversitesi'nde görev yapıyor. İsrail Rasyonel Duygusal Davranış Terapisi Merkezi'nde direktörü ve aynı zamanda Aile ve Evlilik Terapisi Derneği'nin önceki başkanı. Daha çok yaz, travma ve kayıp ile REP özelinde ilgilendiğini söyleyebiliriz. Dr. Martins'in aktif bir psikoterapi ve süpervizyon uygulaması sürdürmekte, çalışmakta olduğu kurumlarda yaz, bilişsel yaz terapisi, kayıp ve travma konularında çok sayıda makale yazmış. Aynı zamanda Loss and Bereavement in the Jewish Society of Israel ve Travmatik and Non-Traumatic Loss and Bereavement Clinic Theory and Practice kitaplarının editörlüklerinde yapmış biri. Dr. Malkinson ayrıca Working with the Bereaved Multiple Lens on Loss and Mourning kitabını Profesör Rubin ve Wilson'la birlikte yazmış. Türkçe'ye de aynı zamanda İspanyolca'ya da çevrilmiş olan Bilişsel Yaz Terapisi bir yakın nitelikten sonra yaşamın anlamını yeniden yapılandırma isimli kitabında sahibi. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyoruz burada bizimle olduğu için. Bu alanda özel birini ağırladığımız için de çok heyecanlıyız. Aynı zamanda kendisini Ekim ayında yapacağımız Avrupa Bilişsel Davranış Terapiler Kongresi'nde Antalya'da da ağırlayacağız. Bugünkü toplantıyı yaptıktan, webinarı yaptıktan sonra oluşacak soruları yanıtlamak için ayrıca bir tarih belirlemeyi az önce kendisiyle konuştuk. Dolayısıyla sorularınızı bir yandan yazabilirsiniz. Bir yanda da daha sonra aklınıza takılanları yazmak üzere hazır bulunabilirsiniz. Bugün bu etkinliği Profesör Doktor Selçuk Aslan ve Profesör Doktor Kadir Özler'le birlikte yönetmeye çalışacağız. Zeynep Gülakın da Ruti Malkinson'a çevirileriyle eşlik edecek. Ruti, thank you for waiting me and it's your turn now. Thank you very much for accepting our invitation again and again. Thank you. And I'm really very glad to be able to share with you some of my clinical and empirical experience in that field of traumatic bereavement. And when I was preparing the webinar, I was thinking about how can we sort of connect. So I found a few pictures. And I was thinking that when clients come to therapy many times, oftentimes, they describe the crisis in their life as an earthquake, as a metaphor. And tonight we are talking about earthquake as a reality, not as a metaphor. So I share your grief and I send my condolences to you and to your people after experiencing such an enormity. And I hope to be able to really add a little bit to your experience in working with the families who suffered so much following the earthquake. During the COVID-19, okay. I'll appreciate it very much if you can make a few sentences that I can translate maybe briefly. Okay. Right, and I'm starting. Öncelikle aile çantanızı özellikle de bilişsel davranış terapi konusunda, yaz terapisi konusunda bilişsel davranış terapi alanında alet çantanızı geliştirmek için kendi hem deneysel hem de empirik yaklaşımlarımdan bir şeyler paylaşmak istiyorum bugün. Bu webinarı hazırlarken özellikle depremle ilgili bazı görseller elde ettiğini söyledi biraz önce gösterdiği görseller. Ve bu görsellerin özellikle insanların kendi ruh sağlıklarından veya kendi hayatlarındaki yıkımlarından bahsederken depremden bahsettiklerini dikkat çektiğini söyledi terapiye geldiklerinde. Ve şu anda da gerçek bir depremle karşı karşıyayız. Gerçek depreme karşı da bu yaşadığımız zorlu günlere de büyük bir kendisinin de üzüntü duyduğunu ve geçmiş olsun dileklerini iletiyor. So you see the translation from Hebrew to English and English to Turkish makes it very, very exciting. Ve bu çeviri de aslında hem İsrailce'den İngilizceye sonrasında Türkçe'ye çevrilmesi oldukça heyecan verici olduğunu söylüyor.
So as a family therapist, I adhere to the systemic model. And following the COVID-19, we adopted the multi-systemic model to better understand how global, nation, community, families affect the individual experience of grief. Bu özellikle aile terapisti olarak sistem modelini biraz daha bu global, küresel, ulus ve toplam aileden çıkartıp biraz daha bu alanlara da nasıl adapte edebileceğimizi çözümlemeye çalıştık. Yeah, so you can see how they're interacted, and gathering information and looking from the very wide lenses will assist us in understanding how families, community, nation, and global lenses also affect the individual process. Daha büyük bir lensden baktığımızda hem ulusal hem toplumsal etkilerin bizi nasıl etkilediğini, onların nasıl üzerimizde etkileri olduğundan daha iyi kavrayabiliyoruz. So what do we, or how do we define, or how do we approach understanding grief following loss? It's a response to loss, death, and non-death. And the idea is that the process eventually gradually decreases, but it does not diminish. Özellikle kayıp sonrası yas, kayıp sonrasında yaşanan yası özellikle zamanla azaldığını ama tam anlamıyla kaybolmadığını görebiliyoruz. It's human, normal, and universal response to loss. Kadar çok insani bir şey ve evrensel bir şey. Oldukça kaybının üzerine yaşanması oldukça normal. It's always experienced within a social, religious, cultural context. Her zaman sosyo-dini, kültürel bir bağlamda yaşanıyor. And although it's universal, it is a unique, idiosyncratic experience. Evrensel bir deneyim olmasına rağmen kişi için, birey yaşayan için oldukça benzersiz bir deneyim. Grief following traumatic circumstances is experienced more intensely. It's referred to as traumatic bereavement, which I will expand on immediately. Travmatik durumları takiben yaşanan yas çok daha yoğun yaşanabiliyor ve bunu ben travmatik yas olarak çevireceğim ama aslında therapeutic bereavement şeklinde siz de bakabilirsiniz. Travmatik yas olarak adlandıracağım. Okay, this is an artwork that depicts the heavy load of carrying the experience of grief. It's by Celeste Roger. Bu Celeste Roger tarafından yapılan bir eser ve bu kederin ne kadar, yasın ne kadar ağır bir yük taşımak için ne kadar ağır olduğunu gösteren bir sanat eseri. Few words about the changes that took place within our field of thanathology. Bu alanda, yas alanında özellikle yapılan araştırmalarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. So we see Freud, Bowlby, and Klaas, Silverman, and Nickman. These are contributors and researchers that expanded our understanding of what grief and traumatic bereavement is all about. Bu Freud, Bowlby, Klaas, Silverman ve Nick bizim şu anda yasla ilgili bildiğimiz şeylere katkı sağlayan ve bu konuda çalışan kişiler. So we start with the Father Freud, who in his seminal paper, Melancholy and Mourning, put the base, they laid the cornerstone for the modern psychology and our understanding of what bereavement and grief is all about. Freud özellikle bu biraz daha yasla ilgili süreci başlatan ve onun babası olan bir isimde olarak bu seminerinde bu paylaşımında gördüğümüz ekranda yasın ne olduğuna dair en temelleri atan kişi diyebiliriz. So when I read now the sentences, mourning is human, normal, universal response following the loss of an object, Freud referred not only to death losses, but also to non-death losses.
Bu yas sürecinin aslında ne kadar normal, insani bir şey olduğunu söylemenin yanında Freud'un özellikle dikkat çektiği noktalardan bir tanesi sadece ölen kişinin kaybı değil, ölmeyen kişilerin kaybına da vurgu yaptığını söylüyor. Also, Freud introduced us to the idea, this was the initial idea of what grief and its outcomes are about. He said that successful completion of the process involves letting go of the deceased, relinquishing the bonds with the deceased. He called it decathexis, and he said that the importance of the grief process is when the bereaved can invest the libidinal energy in new relationship. So it's breaking the bonds with the deceased, so the bereaved can invest it in new relationship. Freud'un bahsettiği şekilde bakarsak sürecin başarılı şekilde tamamlanması ölen kişiyle olan bağın bırakılması ve onu o libidinal enerji, o yaşam enerjisini yeni bir ilişkiye yatırmayı içerdiğini söylüyor. Burada özellikle dekataksis olarak adlandıracak. Ben onu yüksüzleştirme olarak söyleyeceğim. Dekataksisten bahsediyor Freud. Yani o bağın azaltılıp kopartılıp daha doğrusu yeni bir bağa aktarılması. And during the 70s and 80s, there was gradually a going away from the idea of decatexis, basically based on clinical work. And the idea of continuing bonds was based on the work done by Bowlby. Bowlby tarafından yapılan araştırmalarda da özellikle 70'lerde ve 80'lerde dekataksisin yani yüksüzleştirme fikri biraz daha terk edilip aslında o bağlanma perspektifine, o bağlanma figürüne o ilişkiyi sürdürme çabalarıyla biraz daha şekillenen bir süreç var. So from attachment perspective, grief process begin with efforts to maintain relationship with the deceased. Then there is a realization that the relationship ended, the finality of the relationship with the deceased, and reorganization of inner representation of the deceased. So we move from decastexis to inner relationship with the deceased. Bu bağlanma perspektifinden bakıldığında yaz süreci aslında ölen kişiyle ilişkiyi sürdürme çabalarıyla başladığını, dekataksisten farklı olarak onunla ilişkiyi bitirmekten ziyade o kişinin içerideki reprezentasyonunu, içerideki imgesini yeniden yapılandırmayla olacağını söylüyor ve bu süreçte dekataksisten yani yüksüzleştirme, ilişkiyi bitirme hayalinden daha ziyade içeride o kişiyle ilişkilenmeyi, zihnimizin içinde o kişiyle ilişkiyi sürdürmeye dair bir perspektif söz konusu. And to quote Bowlby, I think he introduced us to the idea that relationships are formed, he said, from cradle to grave. And I think we know nowadays that relationships start even in pregnancy. So we are relationship creatures. Özellikle Bowlby'yi referanslamak gerekirse beşikten mezara kadar olduğunu söylüyor ilişkilerin ve ilişkilerin aslında bitebileceğini de, bitmesin bir nihai sonunun olduğu vurgusunu da yapmak önemli ve bizim ilişkilerimizin beşikten mezara kadar olduğunu söyler Bowlby. And then in 1996, a very, very, very important book was published titled Continuing Bonds, and it was authored by Klaas Silverman and Nickman. Bu 1996'da çok önemli bir kitap ortaya çıkıyor. Bu devam eden bağlar üzerine. Klaas Silverman ve Nick tarafından yayınlanıyor. And they introduced us to the idea that the grief process involves realization that the deceased person is not with us, but yet his presence continues to remain with us. Onlar bize aslında şu temayı tanıtıyorlar, fark ettiriyorlar. Ölen kişi yani merhum hem aynı anda hem vardır yani aslında hem yoktur hem göçmüştür, gitmiştir ama hem de bizimledir. Zihnimizdedir, bizimle birliktedir.
In their word, the deceased is both present and not present at the same time. Onlara göre, onların söylediği bir söz, merhum aynı zamanda hem bulunur hem de bulunmaz. So to give us an idea of the distribution of the process of grief among bereaved, I thought that the normal distribution will help us to realize that apparently, from our experience, most people are resilient and they are experiencing the grief process in an adaptive and a very a normal healing way. Özellikle yası da normal bir şekilde anlayabilmek, o süreci tamamlayabilmek için bu duyguların veya yaşantıların grafiğine nasıl ilerlediğine bakmanın faydalı olduğunu söylüyor. So there is also a group that is at risk to develop complications. Risk yastan sonra aslında bir çeşitli komplikasyonlar geliştirmeye meyilli bir grup var. Like PTSD, anxiety, depression, suicide. Özellikle travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete, depresyon ve intihar eğilimleri gibi. But there's also a group that report growth following grief. Aynı zamanda bunlarla birlikte yastan sonra büyüyebilen, yastan sonra büyüme deneyimleyen kişiler de mevcut. So the normal curve helps us to distinguish between normal, complicated and growth following grief. Normal dağılımı anlamak bizim yas sürecini de anlamlandırmamıza, yani aslında iki türden de insan olacağını, farklı gruplardan insan olacağını anlamamıza yardımcı oluyor. So now with the idea of what normal grief is, we move to traumatic bereavement, and Picasso Guernica's is best to depict the enormity of the disaster. The mother screaming, holding the baby, the dead baby in her hands. Şimdi de normal yas sürecinden, yası normal şekilde yaşayıp kapatmaktan, travmatik yastan biraz bahsedeceğiz. Özellikle Picasso'nun Guernica eserinde de bunu görebiliyoruz. Mesela çok korkunç bir görsel olarak bir annenin ölü bebeğini tuttuğu bir görsel söz konusu Guernica eserinde. So what are we talking when we discuss traumatic bereavement? For many years, the two fields were separated. Bereavement was bereavement and trauma was trauma. In 2000, with my colleagues, we published a book titled Traumatic Bereavement, suggesting and encouraging professionals to integrate bereavement and trauma into traumatic bereavement. Şimdi yasın ve travmanın ilişkisine birazcık bakıyoruz. Özellikle bunları uzun süredir belki alanda iki farklı şey olarak değerlendirilmesine rağmen 2000 yılında kendisinin de içinde olduğu bir grupla yapılan araştırmada da biraz daha bunların ilişkisine bakılmış ve yas ve travmanın ortak noktası olan travmatik yası biraz daha inceleyeceğinden bahsediyor. So we consider both preoccupation with the deceased and preoccupation with the events, and being exposed directly or indirectly to trauma, including the assessment of the relational aspects to the bereaved, and viewing it through the lenses of enormity of the circumstances and the relationship to the deceased. Burada bakılacak olan konseptler özellikle ölümün düşünceleriyle ilgili meşguliyet söz konusu. Travmatik yasta dolaylı veya doğrudan ilişkisel travma ile dışarıdan maruziyet, buna dışarıdan maruz kalmayla alakalı şeylere bakılıyor. Travma olayıyla ilgili, travma olayının kendisiyle ilgili meşguliyet var. Bu ilişki ve durumlara da detaylı şekilde bakılıyor. So the idea that there is a group at risk was involving a think tank of professionals considering a diagnostic criteria in the DSM. There were pros and cons. Those who were in favor emphasized the prevalence of 9.8 to 15% bereaved that are at risk to develop complication, and they favored just a inclusion of diagnosis. Bu özellikle tanı kriterlerine bakıldığında, var mı yok mu diye bakıldığında teşhisin
dahil edilmesiyle ilgili kriterlere bakıldığında risk grubundan bahsettiğimizde özellikle %9 ila %15 bu risk grubuna, bu yazsal daha meyilli olan gruptan bahsedebiliyoruz. Those against the inclusion warned against pathologizing of human normal and universal response. Bu teşhise dair de karşı gelenler de bunu insanın normal tepkisini patolojik bir yaklaşım olarak değerlendirmek olarak söyleyebiliyorlar. Bunun aslında insanın evrensel normal bir tepki olduğundan bahsediyorlar. And then COVID-19, which affected worldwide bereavement was across the world. There was an estimation of epidemic of complication due to the circumstances of this event. Covid salgın tahmininde de ölüm olaylarının koşullarına bağlı komplikasyonlardan bahsedilebiliyor. So those in favor also emphasized the differences between major depression, PTSD, and complicated grief. Bu tanıya daha yakın olanlar, yani travma sonrası stres bozukluğu tanısına daha yakın olanlar da şöyle bir ayrım yapma ihtiyacı duyuyorlar özellikle. Bu majör depresyon ve daha doğrusu karmaşık yasla ilişkilerine bakmaya çalışıyorlar. Özellikle majör depresyonla PTSD'yi kıyaslamaya çalışıyorlar. So just to mention few differences between PTSD and complicated grief. Bu travma sonrası stres bozukluğu ve yası kıyaslamak gerekirse, the PTSD is triggered by physical threat, whereas complicated grief is triggered by loss. Travma sonrası stres bozukluğu, kısaca TSSB diyeceğim, daha çok fiziksel bir tetiklenme, fiziksel bir zorlanmayla tetiklenirken yas kayıpla tetikleniyor. The primary emotion in PTSD is fear, anxiety. Primary emotion in complicated grief is sadness. Bu arada kıyasladığımız şeyleri tekrar söylemek gerekirse PTSD ile yası kıyaslıyoruz. Yani travma sonrası stres bozukluğu ve yas arasındaki farklara bakıyoruz. Travma sonrası stres bozukluğunda fiziksel bir hasardan bahsettik. Yasta ise kayıp temasından bahsettik. Travma sonrası stres bozukluğundaki ana tema, ana duygunun korku olduğundan bahsediyor. Yasta ise ana temanın üzüntü olduğundan bahsediyor. And regarding the nightmares, in PTSD, nightmares are very common. In complicated grief, nightmares are rare, with the exception of traumatic bereavement. Genellikle TSSB'de kabuslar çok gördüğümüz bir şey. Yasta da kabusu genellikle görmüyoruz. O kadar prevalent değil ama eğer ki travmatik bir yassa o zaman onda da görebiliyoruz kabusları. In complicated grief, the component of yearning and longing for the person who died is very, very strong, very intense. Özellikle yasta ölen kişi arkasından, kaybedilen kişi arkasından bu yas tutma, ağlama ve bunun arkasından ağlama gibi tepkiler oldukça sık. There is no yearning in PTSD, as we all know. Ama bu yas tutmada, yani daha doğrusu ağlama ve bununla baş etme sürecini PTSD'de görmüyorum, bu yakınma ve ağlamayı. So it ended in favor of inclusion of diagnostic criteria in the DSM-5 text revised, which was published in March 22. Mart 2002'de bu entegrasyonu, yani daha doğrusu DSM'in travmatik yasa entegrasyonu gerçekleşiyor. So just I will not go into all the details, but tell you that the ICD-11 as well as the DSM-5 text revised
included prolonged grief disorder Bu çok as a detaylı, çok detaya girmek istemediğini belli etti ama ICD'de DSM-5'te yani DSM-5'te özellikle text revised düzeltilmiş, geliştirilmiş versiyonu da uzamış, süreyen yaz sürecini bir kriter olarak da değerlendirmeye başladığını söylüyor. So you see how the global element encourages and reinforce the inclusion of diagnostic criteria, even though it's not the perfect diagnosis and it still needs a lot of research. But having said that there are differences between depression, PTSD, and prolonged grief disorder, I think we added an important criteria to help us support grieving people who experience complications. Bu tanı kriterlerinin netleşmesi ve kabul edilmesi aslında depresyon veya TSSB gibi tanılardan ayrılmasına bu yaz sürecinin, uzamış yaz sürecinin yardımcı oluyor ve bu da bu yası yaşayan insanlara yardımcı olması konusunda, destek sağlanması konusunda avantaj gibi görünüyor. Just to give you an idea what the diagnostic criteria includes, I included just 2 categories, and I encourage you to see the full details of the criteria. But the death at least 12 months ago of a person who is close to the bereaved. For individuals, adults as individuals is 12 months, and for children and adolescents, it's at least 6 months prior to the referral. Tanı kriterlerinden biraz bahsetmek istediğini söyledi. Özellikle 2 kategorinin mevcut olduğunu söylüyor. Yetişkinler için, erişkinler için en az 12 ay önce yakın kaybın gerçekleşmiş olması gerekiyor. Çocuklar için ise 6 ay. So 2 elements are emphasized: persistency of the responses, that there is no decrease in the intensity, and persistency of preoccupation with thoughts and memories of the deceased. 2 parçası söz konusu bu 2 kategoriden bahsederken bir acının o yaz sürecinin sürekliliği, onun devamı söz konusu. Bir de o düşüncelerle, kayıpla ilgili düşüncelerle meşguliyetin devamı söz konusu. There is an emphasis on socio-cultural norms as expected from the bereaved. Tabii ki de sosyal kültürel normlara göre bir şekillenme oluyor. And of course, the assessment of comorbidity. Ve comorbid yani eş tanı noktasına da bakılıyor muhakkak ki. So with this short overview, I would like to say a few words about the 2-track model of bereavement, which was developed by my dear colleague, Professor Rubin. It's the 2-track model of bereavement, and I think the picture of the twin sister holding twin babies by the Chelemondli sisters, the artist is unknown, will give us and illustrate the idea of the 2 tracks lenses of viewing what bereavement is all about. İş arkadaşımla birlikte, partnerimle birlikte geliştirdiği model bu. Özellikle Two-track model olarak adlandırılan 2 yönlü model diye çevireceğim ben. 2 yönlü modelden bahsedecek ve bu resim aslında Chalmondley Sisters, artık kimin kardeşler, kız kardeşler kimin yaptığı bilmediğimiz bu resim üzerinden de biraz bu konsepti detaylandıracağını söyledi. So what the 2-track model of bereavement consists of is combination of 2 theories, 2 resources of theories: stress theories and attachment theories. İki parçalı ya da 2 yönlü model, 2 diğer teorinin biraz entegrasyonuyla geliştirilmiş bir model. Bir tanesi stres teorisi, diğeri de bağlanma teorisi. Rubin was doing his PhD study. Bu PhD araştırmasını yaparken Rubin bunu geliştiriyor. And as I said earlier, during the 70s and the 80s of the 20th century, the ideas of separation from the deceased gradually
gave way to the idea of continuing bond with the deceased. Bu özellikle biraz önce bahsettiğim gibi 70'lerde ve 80'lerde ayrılan kişinin yok olması, ölen kişinin yok olması fikrinden ziyade ölen kişinin, kaybedilen kişinin ilişkinin, o bağın devam etmesi teorisinden devam ediyor. So at the same time, empirical studies of bereavement were done from the perspective of stress theories, measuring outcomes of cognitive, biological and behavioral symptoms. Bu deneysel veriler de daha çok stres teorileri üzerinden yapılıyor bu konuda. Özellikle bilişsel, duygusal ve davranışsal semptomlar üzerinden. So Rubin decided to combine both stress theories and attachment theories. Rubin bu stres ve bağlanma teorilerini bağlamaya karar veriyor. And he studied the bereaved mothers to sudden infant death syndrome, and he took two groups: mothers who lost their baby 7 months prior to the study, and another group of mothers who lost the baby 4 years prior to the study. Can you repeat this? 7 months? Yeah, he had two groups. Uh-huh. One group of mothers who lost their babies 7 months prior to the study, when he interviewed them. The second group consisted of mothers who lost their babies 4 years before. Bu model oluştururken bir araştırma yapılıyor. Ani bebek ölümü sendromu ile bebeğini kaybetmiş annelerle yapıyor ve 2 grup var. Birinci grup araştırmaya geldiğinde bebeğini 7 ay önce kaybetmiş anneler. İkinci grupta araştırma başladığında bebeğini 4 yıl önce kaybetmiş anneler. So the findings of the study revealed that mothers who lost the baby 4 years earlier were functioning better than the younger mothers. Bu araştırmanın sonucu da gösteriyor ki bebeğini 4 yıl önce kaybetmiş gruptaki anneler daha yüksek işlevsellilerdi diğerlerine kıyasla. But there was no difference between the group with regard to relationship, memories with the deceased baby, with the deceased child. Ama burada ilginç olan şu ki iki grup arasında bebeğe dair anılar veya onunla ilgili düşüncelere dair bir fark görünmüyor. Her ne kadar 4 yıl önce kaybetmiş annelerin işlevselliği daha yüksek olsa da. So this brought Rubin to the idea of integrating both biopsychosocial function and the nature of relationship to the deceased. Bu da Rubin'in bu iki teoriyi aslında entegre etmesine yol açıyor ve biyopsikososyal bakış açısıyla bunu değerlendirmeye çalışıyor ve aynı zamanda kaybedilen kişiye dair ilişki açısından bakmaya çalışıyor. So in track 1, we ask, how is biopsychosocial functioning? Where are the strengths and where are the difficulties, to help us consider if and how to intervene in the psychosocial realms. O yüzden yön 1, yani track 1 olarak değerlendirdiği biyopsikososyal işlevselliğin güçlerinin ve zayıflıklarının neler olduğunu fark edip ve biz nasıl ve eğer yapabiliyorsak nasıl bunu güçlendirebiliriz, nasıl daha yardımcı olabiliriz'e bakıyor. Track 2 focuses on the nature of relationship, and we ask, what are the adaptive strengths? What are the weaknesses? And we want to assess it in order to consider if and how to intervene in relationship domains. Track 2 de, yani yön 2 de ilişkinin doğasını ve güçlü ve zayıf yönlerine bakıyor ve bunun nasıl, eğer bir müdahaleye yol açacaksa, müdahaleye izin verecekse nasıl kullanabileceğine bakıyor. So we want to know what is the death story. I'll say a little more about it later. Birazdan daha detaylı bahsedeceğim ama şuna bakılıyor muhakkak. Ölümün hikayesi nedir? So we also want to know if intervention is warranted, is it needed or not. Sometimes it's an adaptive course of grief. Burada da ikinci bakılan noktada
müdahale gerçekten gerekli mi? Bazen kişinin sadece normal sürecidir ama müdahale gerekiyor mudur, gerekmiyor mu ona bakılması gerektiğini söylüyor. So in traumatic bereavement, if we look from both lenses, the trauma associated with circumstances refers to violence or catastrophe. Bu travmatik yas durumunda travmaya ilişkin durumlara bir bakılıyor. Burada şiddet veya felaket noktalarına, o hayatı tehdit altına alan durumlara bakılıyor. Your life is threatened. Hayatın tehlike altına girdi mi, hayatın ölümle burun buruna geldi mi? The extreme condition result in great suffering. Aşırı olumsuz koşullar, bu çok fazla acı çekmeye yol açan kötü koşullar. And there's a horrible death story. Çok korkunç bir ölüm hikayesi var mı? Trauma rooted in the relationship is something that we need to ask about it, but the experience may involve that the deceased is experienced as completely different than before. Burada diğerinden, yani travmaya ilişkili durumların diğer tarafı da travmayla yaşanan o kökteki ilişki biraz daha ve bu ölen kişinin önceki sürecinden daha farklı deneyimlenebiliyor. So trauma rooted in the relationship can sometimes reveal secrets. Bu özellikle ilişkide travma olduğu zaman özellikle sırlar ortaya çıkabiliyor, beklenmedik şeyler ortaya çıkabiliyor. I don't know if you experience it, but many times under traumatic also circumstances as well as relationship, bereaved discover details that weren't known to them prior to the death. Bu travmadan önce fark edilmeyen ya da hatırlanmayan şeylere de ulaşılabiliyor. Yeah. So let's see what we look at both strokes when we try to see what categories are being assessed. Hangi kategorilerin değerlendirildiğine bakacağız şimdi bu iki yolda, iki yönde. So from the stress and trauma literature, we looked at the event bereavement, and from the lenses of stress and trauma literature, the category was defined as major life stressor. Bu şeye baktığımızda stres ve travma literatüründe bir olaya bakılıyor, yani yas olayına, bir de kategorisine bakılıyor. Bu hayattaki önemli bir stresör olarak değerlendiriliyor. I guess you are familiar with Holmes and Gray scale of life events, where the major life stressor was bereavement. Asıl böyle majör hayattaki stresör olan şeyin yas olduğu durumlara da aşinasınızdır diye tahmin ediyorum. So the process under stress and trauma literature is accommodation. The bereavement is a process of accommodation to the loss. Can you explain this a little bit further so I can translate? I said the category of process from the stress and trauma perspective is accommodation. Okay. Bu stres ve travmanın yerleşik süreci aslında yerleşik olduğunu söylüyor bunun. Daha detaylı bir şekilde vermeye çalışayım birazdan. And the typical outcome is homeostasis and no residue. Genellikle bir ilk beklendik tipik çıktı, homeostasis ve tekrar kalıntı olmaması aslında. Problem outcomes are defined as imbalance and consistency of symptoms. Sorun çıktısı da bütün bu süreçten, yani ya normal beklediğimiz çıktı, homeostasis ve kalıntı olmaması, ama sorunlu çıktı da dengesizlik ve belirli semptomların ortaya çıkması oluyor. In track 2, the relational bond and death story, the attachment and interpersonal literature focused on the continuing bonds. İkinci yönse bu bağlara, ilişkilenmeye ve kişiler arası ve kişinin kendi içerisindeki değerlendirmelerine bakıyor. Hali hazırda olan bağlara bakıyor.
So in the event of bereavement, the category refers to reworking the relationship with the deceased. Yas olayı yaşandığında, daha doğrusu bir yas süreci olduğunda buradaki kategori ilişkiyi tekrardan yapılandırma, ilişkiyi tekrar üzerine çalışma oluyor. Ölen kişiyle ilişkinin üzerine tekrar çalışma. The process involves reorganizing the relationship. Süreç ilişkiyi yeniden organize etme, o bağı yeniden organize etme üzerine odaklanıyor. Typical outcome is access of the inner presence of the relationship. There is a balance between remembering the deceased and reconstructing the inner relationship with the deceased. Bu sürecin sonundaki tipik çıktıysa, tipik beklenen sonuçsa bu kişiyle olan ilişkiye dair bir ulaşıma varmak, yani bir dengeyi sağlamak ve bu kişiyle tekrar bağ kurabildiğini hissetmek. And problem outcomes it's when there is a lack of access and imbalance in this reorganization. Bu sürecin problemli çıktısı da bu kaybedilen kişiye ulaşamamak veya dengesiz bir şekilde mental olarak ulaşmak diyebiliriz. So just to give you a short idea about the components of each track. So track 1, the psychosocial function. Bu ikisinin özellikle problemlerine baktığımız zaman, ikisini kıyasladığımız zaman bir genel açıklama verecek. Birinciye bakacağız şimdi, biyopsikososyal işlevsellik. Bu yön 1'den oraya bakacağız. Involves 10 components. Burada 10 tane komponentten bahsedeceğiz. Anxious effect, depressive effect, and cognition, somatic concern. Özellikle birincisi endişeli duygulanır, ikincisi depresif duygusal ve bilişsel olacak. Üçüncüsü de somatik kaygılar olacak. Indication of PTSD. Travma sonrası stres bozukluğu belirtileri. Familiar relationship and general interpersonal relationships. Genellikle 5 aile ilişkileri ve genel kişiler arası ilişkiler. Also self-esteem and self-system. Benlik saygısı ve benlik sisteminin etkilenmesini bekliyoruz aynı zamanda. General meaning structure. Genel anlamlandırma, anlam yapısı. Work or similar roles. İş veya benzer roller, öğrencilik veya eşlik gibi belki. An investment in life tasks. So these are being assessed as track 1 components. Hayat görevlerine yatırımsa sonuncusu, bunlar birinci yöndeki komponentler. And you can note that these are observable and measurable components. Buradaki komponentlerde dikkat etmeniz gereken şey, bunların hepsi ölçülebilir ve görülebilir, dışarıdan bakınca değerlendirilebilir komponentler. And track 2, the relationship to the deceased and death story, involves 11 components. İkinci yönse merhumla, yani ölen kişiyle ve onun hikayesiyle alakalı mevzularda, o da 11 tane komponent var. These are components that needs to be explored. They are not observable. Bu komponentler diğerinden farklı olarak gözlemlenmesi, araştırılması gerekiyor. Diğeri gibi gözlenemiyor. Kişiye sorularak, hikayesi alınarak değerlendirilmesi gerekiyor. They involve reconnection to the deceased, imagery and memory, emotional closeness. İlk önce zaten yeniden bağlanma içeriyor. Ardından imgeleme ve hafıza, o kişiye ait anılar var. Aynı zamanda duygusal yakınlık da söz konusu. Positive perception and affect vis-a-vis the deceased. Ölen kişiye dair olumlu algı ve duygulanım var mı diye bakılıyor. Preoccupation with the lost event or the deceased. Bu kaybetme olayı ve o ölen kişiyle ilgili zihinsel meşguliyet. Negative perception and areas of conflict. Bu olumsuz algılar veya çatışma alanları var. Pre-loss relationship. Kaybın öncesindeki ilişki önemli. And the loss trajectory, which was proposed by Bowlby and Parks, and involve a really orientation to assess
the process of bereavement, and that includes the stages of shock, numbness, searching and depression, disorganization and reorganization. Bowlby tarafından da geliştirilmiş olan bu kaybın yörüngesi aşağıdaki aşamalardan oluşuyor zaten. Bu şok, sonra hissizleşme, arayış, depresyon, dezorganizasyon ve tekrardan reorganizasyon aşamalarından oluşuyor. The tenth component is interesting and is important to continuing bonds. It's the self-perception vis-a-vis the deceased. Kendini nasıl göründüğü, kendilik, merhumla ilgili kendilik algısı üzerinden konuşuluyor. I'll elaborate on it later, but it's the idea of being relationship creatures. So part of the self is the part of the deceased. Bunu daha detaylı anlatacağını söylüyor ama ana hatlarıyla kendiliğin bir parçası, ölen kişiye, kaybedilen kişinin de bir parçası olduğundan bahsetti. And the last component involves memorialization and transformation. Ve en son basamakta bu ikinci yönde hatıralaştırma ve dönüşümden bahsedecek. So just to give you an illustration of what we mean by measurable and observable functioning, the work is by Celebrity. It's called In the Painter's Eye, and we can see the work, how much they're doing, how well they're doing, who is doing more, who is doing less. We can measure the functioning. Burada track banı, yani birinci yönü değerlendirmek, daha iyi anlamınızı söylemek için bu görseli kullanacağını söyledi. Burada bu resimde kimin ne kadar iyi çalıştığını somut olarak değerlendirebiliyoruz, dışarıdan ölçebiliyoruz. Yani bu üç kişiden hangisi daha çok iş yapıyor, bunu görebiliyoruz. Yani yön biraz daha ölçülebilir tarafta. So the basic assumption of track 1 is the bio, breathing, sleeping, eating, sexuality, health behaviors, the psycho, emotion, cognitions, etc., self-esteem, meaning, spiritual, and social, interpersonal, family, and work. Yani biyopsikososyal birinci yönde biz 3 tane aşamaya bakıyoruz. Bir biyo kısmına bakıyoruz. Bir psike, yani psikoloji, ruh kısmına bakıyoruz. Bir de sosyal kısmına bakıyoruz. Biyo kısmında işte nefes almak, uyumak, yemek yemek, cinsellik gibi sağlık davranışları var. Psike, ruhsal kısımda böyle duygular, bilişler, benlik algısı, anlam, maneviyat var. Sosyal bölümde de kişiler arası ilişkiler, aile, iş, işte okul gibi şeyler var. And track 2, what is relationship to the deceased involved, and what is the death story. This is one of my favorite painting. It's the Granges family. Painter is unknown, but you can see the husband, the father, holding hands with 2 little girls. Next to him, the present, non-present, the deceased wife, first wife, and next to her sits the mother with a new baby. Bu yön ikiyi açıklamak için, yani aslında ölüm kişinin o niteliği, o ölümün ilişkisi, ölen kişiyle olan ilişkiyi daha detaylı bir şekilde anlamak için kullanacağımız yön. İkinci yön zaten. Ve bu resim Ruth'un en sevdiği resimlerden bir tanesi oluyor. Çizim bilmiyor. Grandis ailesiydi galiba resmin ismi. Burada görüyoruz. Baba 2 tane çocukla el ele, iki çocuğuyla, 2 kızıyla el ele tutuşmuş. Ölmüş olan, yani kaybetmiş olduğu ilk eşiyle ilişkisini görüyoruz. Yanında da yeni eş, yeni bebeğiyle birlikte duran yeni eş oturuyor. Devam eden bağlar resmin isminde. So as I said earlier, quoting Silverman, Klaus Silverman and Nickman, the deceased is both present and not present at the same time. Bu resim aynı zamanda biraz önce vermiş olduğum örnek, o Silverman ve Nickman'ın söylemiş olduğu ölen kişi, kaybedilen kişi hem vardır hem yoktur, hem bulunur hem bulunmazsa çok güzel bir örnek olduğunu söylüyor. And the basic assumption related to track 2, the relational bond and the death story.
the interpersonal bonds, the ongoing memories, emotion, access to relationships, and the death story. Under traumatic circumstances, the trauma can interfere with access to of relationship. And I imagine that you have noticed that when working with bereaved people who suffered traumatic loss. Bu ikinci yolda bakacağımız şey de birinci yoldan farklı olarak daha zor gözlemlenen, o yüzden araştırması gereken şeyler. Zaten kişiler arası ilişkiler, bağlar, tahviller. Burada önemli olan devam eden anılar, devam eden duygular, ilişkiye dair erişim ve ikinci kısımda ölüm hikayesi. Özellikle travmatik, bu hali hazırda olan ilişkiyle zaten erişimiyle etki edebilecek olan boyutta buralar. Trauma is the dominant, especially immediately following the traumatic loss. Özellikle zihinde meşgul olan şey genellikle travmanın kendisi oluyor. Kaybın arkasından hemen dominant olan şey travmanın kendisi olabiliyor. Just a few words about non-death losses. Biraz şimdi ölüm olmadan, kayıp olmadan ilk kişinin, ölümsüz kişinin ölüm olmadan kaybedilmesinden bahsedeceğim biraz dedi. So in traumatic death, we mention natural disasters, man-made disasters, suicide, homicide, sudden and unexpected loss, like heart attack, unexpected losses along the life cycle, stillbirth, SIDS, and syndrome. Evet. Yeah. Travmatik yasta ölüm söz konusu olduğunda işte doğal afetler, insan yapımı felaketler, işte savaş gibi, intihar gibi, cinayet gibi durumlar, ani beklenmedik kalp krizi gibi durumlar, yaşam döngüsü boyunca beklenmeyen bir kayıp olabilir, ölü doğum olabilir veya ölü doğma durumu söz konusu olabilir. Bu ani ölüm, ani bebek ölümü sendromu olabilir. And non-death losses, and you probably encounter the non-death losses, financial and economical losses, loss of health, loss of home, loss of community, loss of self, loss of relationship, homeland, or loss of freedom. Kayıpların diğer kısmı da ölümsüz kayıplar. Burada mali veya ekonomik kayıplardan bahsedebiliriz. Sağlık kaybı, mesela bir uzvun veya bir becerinin kaybından bahsedebiliriz. Ev veya bir grubun, topluluğun kaybı olabilir, benliğin kaybı olabilir, ilişkinin kaybı olabilir, vatanın veya özgürlüğün kaybı olabilir. So just to mention those few, probably there are more losses, non-death losses. Genellikle çok fazla da ölümsüz kayıp olduğunu da biliyoruz. I skip some slides so that you won't be too tired from the information that I share with you. But I try to conceptualize non-death losses based on the two-track model of bereavement. I won't go into detail, but I'll just mention that it's the model allows us to make an assessment based on the two-track functioning, the biopsychosocial and relationship to the loss and the loss story. Bu çok fazla, bazı slaytları hızlıca geçmek istediğini söyleyeyim çok vakit almamak için, ama bu ölümsüz kayıplarda da aslında iki yönlü modeli değerlendirebileceğimizi söyleyebiliyor. Onlarda da çünkü biyopsikososyal bir tarafı ve kaybedilen kişi veya kaybedilen şeyle olan ilişkinin tarafına bakılmasının önemli olduğunu söylüyor. Okay. So now we approach the third part after reviewing the changes within the field of conceptualization of grief is all about, traumatic bereavement and the diagnostic criteria and the two-track model of bereavement. I will spend the remaining time to share with you the ABC of cognitive grief therapy. Bu genel bir toparlama yaptıktan sonra bu iki yönlü model ve bu kayıp süreci, travmatik yasla ilgili toparlamadan sonra bu cognitive grief terapinin, yani bilişsel yas terapisinin ABC'lerini paylaşmak istiyorum. So we, as cognitive behavior therapists, we all emphasize the idea that adverse events are unpreventable, but the choice of how to view and respond to them remain.
Bu biz BDT terapistleri olarak olayların, başımıza gelen yaşantıların kontrolümüzün dışında ve önlenemez olduğunu farkındayız. Ama onları nasıl gördüğümüzü, onları nasıl değerlendirdiğimizi, geliştirebileceğimizi biliyoruz. In addition, a perspective to view grief is a book that I just received, titled The Greedy Brain. Yakın zamanda elime geçen bir kitapta Yas Tutan Beyin isminde bir kitap. And the author is Mary Frances O'Connor from Arizona, United States. Yazar Mary Frances, ABD'den Mary Frances O'Connor galiba. Can you write the name? So I can share with the group. I couldn't understand the name. Mary Frances O'Connor. Mary Frances O'Connor isimli bir yazarı var kitabın. Yeah, and I think it's a wonderful book, which I'm just reading, but I want to share with you the idea that she emphasizes via studies that she's carrying about what grief is about from the brain perspective. Çok hoşuna giden bir kitap olduğunu söylüyor. Özellikle kederin kayba karşı yaşanan doğal bir tepki olmasının yanında beynin yassa nasıl tepki verdiğine dair açıklamaları olan bir kitap olduğundan bahsediyor. So it's a normal response to loss, but it's a form of learning. Bunun yasın yani kayba çok normal bir tepki olduğunu ve bunun aslında bir öğrenme tipi olduğundan bahsediyor. So it's a process. It adds the idea of a different definition between grief and grieving. Grieving is the process of balancing between the absence of the loved one and the everlasting attachment to him or her. Bu kitapta özellikle yas ve yas tutma süreçleri arasında bir ayrım yapıyor. Bunun bir dengeleme süreci olduğunu, sevgilinin yokluğu ve ona olan bağı, o sonsuz bağlılık arasında bir denge süreci olduğundan bahsediyor. And I think the important point that she introduces us to is that the brain continues the we. Burada en önemli dikkatini çeken noktalardan bir tanesi de beynin aslında biz temasını devam ettirdiğini gözlemlemiş kayıptan sonra. And viewing the loss as a whole. Ve kaybı da bir delik, bir boşluk olarak görme. So from neuroscience perspective, it's trying to learn new skills to continue with life and continue with the bonds. Nörobilim perspektifinden bunu aslında hayatta yeni beceriler öğrenmeye çalışmak olarak vurgulayabiliyor kitap anladığım kadarıyla. Bu hayata devam etmek ve bağlarla devam etmek üzerine. And the aim of the intervention is to facilitate a natural course of grief. Müdahalenin amacı da aslında o yasın, kederin doğal seyrini sağlayabilmek. If there are any questions, I invite people to ask. Any question? Could you please find out? Herhangi bir soru olup olmadığı, aslında soru varsa birkaçını cevaplamak isteyeceğini söylüyor şu anda. Sorulara ulaşma şansımız olur mu? There doesn't seem to be any questions yet. Okay. So we will now explore how we can facilitate the natural course of grief. Şimdi biraz daha yasın doğal seyrini kolaylaştırmak için bakacağız. So the goal is to adopt a rational philosophy that facilitates the natural course of grief. And in parentheses, you see NHE, it's negative, healthy emotions. Bu yasın doğal seyrini kolaylaştırmak, akılcı bir felsefe benimsemenin çok önemli olduğunu söylüyor. Bu parantez içinde yazan NHE de
REPT'den yani rasyonel emotif terapiden aşina olduğumuz negatif sağlıklı duygular ya da sağlıksız, negatif sağlıksız ve negatif sağlıklı duygulardan bahsedeceğiz. Another goal is searching for ways to reconstruct continual inner bonds with the deceased, as well as rational meaning to the loss and life without the deceased. Bu bir noktada yapmaya çalışılan kişi ölen kişiyle devam eden içsel bağları yeniden inşa etmenin aslında yollarını aramak ve kayıp ve o kişi, o kaybolan kişi, kaybettiğimiz kişisiz yaşam için rasyonel yani akılcı bir anlam bulmaya çalışmak. And another goal, which is a very, very, very great challenge to us as therapists, is to assist the bereaved to weave pain and yearning as part of life continuum bonds. Özellikle bizim terapist olarak da odaklanmamız gereken en önemli noktalardan bir tanesi o üzüntü, o hasreti daha o devam ettiren, acıyı, özlemi devam ettiren bağların bir parçası olarak onlara dokunmak. So we know that grief involves pain, and pain is one of the issues that is very complicated to experience, and it's an issue that we devote quite a lot of time in the intervention. Yasın acı içerdiğini biliyoruz ve acı aslında oldukça komplike bir yaşantı ve bizim bunu anlamlandırmak ve netleştirmek için çok vakit harcamamız da gerekebiliyor bazen acıyı anlamak için. So from neuropsychophysiological process, the experience involve cognitive, emotional, and somatic dimensions. Bilindiği gibi nöropsikososyal süreçlere göre bunun içerdiği bilişsel, duygusal, davranışsal ve somatik boyutları, somatik noktaları var söz konusu. Okay. What is the structure of the assessment and intervention? What does it include? Yani şimdi biraz yapılandırmaya bakacağız. Neler içeriyor, neler, nasıl bir ilerlemesi var. Therapeutic alliance, the establishing and maintaining it throughout the process of intervention. Öncelikle zaten terapötik işbirliği, o ilişkinin oluşturulması ve sürdürülmesi. Triple assessment, demographic, two-track model of bereavement based, and cognitive assessment. Bu üçlü değerlendirme söz konusu olacak. Bir demografik, bu biraz önce bahsetmiş olduğumuz iki yönlü yas değerlendirmesi ve bilişsel olarak bakılıyor. Based on these formulation. Bunlara dayanarak formülasyon yapılıyor. And then the psychoeducation, which we are familiar from cognitive behavior therapy. Bilişsel davranış terapiden de çok aşina olduğumuz bir psiko eğitim süreci. Normalizing, legitimizing, and providing information about what is all about grief and the process of grieving. Psiko eğitim süreci de zaten yas süreciyle ilgili normalleştirme, meşrulaştırma, anlamlandırma ve bilgi sağlama ve ABC'yi oluşturma içeriyor. And also psychoeducation of the ABC model of bereavement. Bu rasyonel emotif terapide olan ABC modelinin de anlaşılması onu da içeriyor aynı zamanda. And then choosing the intervention that are based on the formulation. They can be cognitive, emotional, behavioral, or physical. Bu önceki aşamada yapılan formülasyona göre de uygulama müdahalesini seçmek aslında. Bu bilişsel de olabilir, duygusal olabilir, davranışsal olabilir veya fizyolojik olabilir, fiziksel olabilir. Of course, between session practice, which we are familiar with. Seanslar arasında uygulamaların olduğu, zaten aşina olduğumuz bir konsept olması gerekiyor. And closure and follow-up. Ardından tamamlama ve takip süreci başlıyor. So the therapeutic alliance is a very central ingredient in the intervention in general, not only in traumatic bereavement, but it's even more critical when we're working with the bereaved. So I formed it into 3 A's.
Bu terapötik işbirliği aslında son derece basit bir içerik olmasına rağmen bu terapi sürecinde en önemlilerinden, en kritiklerinden bir tanesi olduğu için kendisinin bu 3A parçasına, 3A'ya attentive listening, how is the story told, the language of telling the story, pause, sigh, silence, body language. Ruth, we couldn't hear you if you continued. I said that attentive listening is very critical in forming the relationship. We attend to the language of telling the story, pause or sigh, silence or body language. Birinci A, attentive listening, yani özenli dinleme. Özellikle kişinin anlatma dilini, anlattığı hikayeye özen göstermek. Duraklatarak, o sessizliği vererek, sessiz bir beden dili, o beden diline uygun şekilde kullanarak özenli dinleme becerisi. Authenticity. It's a reminder that we are only human and we cannot bring the deceased back to life, but we can help the bereaved person to continue with the bonds and continue with life. İkinci A ise otentiklik, authenticity, yani biz de buna içtenlik ve belki samimiyet diyebiliriz. Burada ölen kişiyi geri getiremediğimizi ama hayata geri dönmemizi ve kendimize, bu danışanın kendi bağlarına, içte oluşturduğu bağlara devam ederek, onlara tutunarak yaşamına devam etmesini uygulayabiliyoruz. It's very common for bereaved to come to therapy and the first question is, can you bring back my son or my daughter or my husband or my parent? Özellikle danışana, terapiye yeni gelen bir danışandan çok sık duyabileceğimiz işte benim oğlumu, eşimi, annemi geri getirebilir misiniz sorusu olabiliyor. And the answer is no, we cannot, but we can help you look differently at pain and yearning and integrate them with them into life. Bunun cevabı hayır, geri getiremeyiz ama senin daha farklı bakmana, bu yasa, bu arzuya, bu değerlendirmeye, bu ilişkiye daha farklı bakmanı, daha farklı metotlar geliştirmeni sağlayabiliriz. And the third A is awareness and acceptance of our limitation. Üçüncü A ise farkındalık ve kabul. Awareness and acceptance. It's many times realizing that we feel the pain that our bereaved client convey to us, and it sometimes feel like helplessness, but realizing that this is part of a human response help us to overcome the helplessness. Özellikle bu üçüncü A'da sınırlarımızın farkında olma ve kabul etme, bizim kendi aynı zamanda bu çaresizliğimizde kabul etmemizde, bunun insan olmakla alakalı bir süreç olduğunu fark etmekle oldukça önemli olduğunu söylüyor. So the demographic and two-track model of bereavement and the cognitive assessment, we assess the three types of resources in order to reach the formulation based on the three assessment. The formulation is a sort of a map to us to try and see what blocks grieving, what blocks the natural course of grieving. Bu üçlü değerlendirme dediğimiz demografik, iki modda daha demin bahsettiğimiz two track, yani iki yönlü yas, travmatik yas değerlendirmesi ve bilişsel süreçlere bakılacak olduğunu söylüyor. Bu formülasyon için oldukça önemli. Formülasyon da çünkü bu kişiye nasıl yardım edebileceğimizi çözümlemek için, yani bu normal yas sürecini, doğal iyileşmeye götüren yas sürecinin neyin tıkadığını bulabilmek adına yaptığımız bir süreç bu. Yaptığımız bir basamak. So based on this, we apply the strategy. Burada biz aslında stratejiyi uygulamaya çalışıyoruz. And reevaluate the appropriateness of the
choice. Maybe we need to change it. Maybe we need to negotiate with the bereaved, whether it's helpful or unhelpful, and we reassess the process of grieving along the intervention. Özellikle bu süreçte bir tek gözden geçirme yapmamız gerekiyor. Bunun ne kadar normal olduğuna, neler yapılabileceğine dair. Yas tutma sürecini bir yeniden değerlendirmek gerekiyor aynı zamanda. Ne kadar normal olduğuna, olası olduğuna, yani nasıl yardım edebileceğimize bakmak için. Psychoeducation, I titled it NLP, the normalization, legitimation, and providing information are very, very, very important part, because the intensity of and overwhelming response to the loss, many times people feel that they go crazy. Psikoeğitim oldukça önemli ve kendisi NLP olarak baş harflerini kullanmış. Normalization, Legitimation, Providing Information. Bunlar normalleştirme, meşrulaştırma ve bilgi sağlama. Burada psikoeğitimin çok önemli olduğunu söylüyor. Çünkü yaşadığı acının, yaşadığı duygulanımın yoğunluğuna dair kişiler aklını kaçıracağını bile zannedebiliyorlar. So what you're experiencing is normal and human, and it's okay to think and feel and behave the way you behave. This is your way of responding to the loss. Normalleştirme basamağında özellikle yaşadığı şeyi normalleştirme. Bu çok normal insani bir duygu. Demek ki sizin yasa, yani sizin kayba tepkiniz, sizin bu insanı kaybetmeye tepkiniz buymuş. Bunu bu şekilde deneyimliyormuşsunuz. Also, what helps you? Who helps you? What are your strengths and resources? Bu noktada aynı zamanda sana ne yardım ediyor? Sana kim yardım ediyor? Senin güçlerin ne, kaynakların neler bu konuda sana yardımcı olabilecek? And now the psychoeducation regarding the ABC model. I really use and apply the model, because for me the ABCDE is a parallel to the distinction that we make between adaptive and natural healing process of grief and complication within the process. Bundan sonra o psikoeğitim basamağından sonra bu yas tutma sürecine dair bir ABC'nin psikoeğitimi geliyor. Bu ABC modelindeki en önemli noktalardan bir tanesi şeyi de ayırt etmemize yardım ediyor. Adaptif ve normal bir yas sürecini komplikasyon olmuş, problem yaşamış bir yas sürecinden ayırt etmemize de yardımcı olabiliyor bu ABC modeli. So we introduce the belief. We introduce the component of belief as a mediator between the event and the emotional behavior and body consequences, not the event consequences. We introduce the part that enables learning. Özellikle bu B kısmını, yani bu kayıba dair düşüncelerin, akla gelen değerlendirmelerin sonucu olduğunu, bir sonuç olduğunu değerlendiriyoruz. Daha yani olayın kendisinin götürmesinden ziyade ortadaki inancın götürdüğü, ortadaki bu değerlendirmenin bu sonuca götürdüğüne vurgu yapmak gerekiyor. The D is not the classical disputation applied to bereavement. It's aimed at decreasing distress. So healing effect, the natural healing process of grieving can be experienced. Buradaki de rasyonel emotif terapideki klasikte dispute olan D'den ziyade biraz daha sıkıntıyı azaltmak, o stresi azaltmak üzerine odaklanan bir D. So assessing the event, I've already mentioned the components, and we pay attention to the way the death story is told, especially in traumatic bereavement. Bu olayı değerlendirmede önemli olan şeylerden bir tanesi bu koşulları anlamak ve hikaye, yani o kaybın hikayesi nasıl veriliyor? Bunu dikkatli bir şekilde dinlemek gerekiyor. Now they B. Ve sonrasında B geliyor.
Okay, this is the what I said earlier, the distinction between complications in the grieving process versus adaptive natural course of grief. Bu B basamağında özellikle ayrım çok önemli hale geliyor. Çünkü yasın normal süreçleriyle yasın problematik bir süreç olup olmadığına sanırım buradan bakacağız. So we try to identify cognition that increase the distress and those persistent cognition that impede grief. Bu noktada ilk önce yası, o acıyı arttıran bilişlere bakılıyor. Yani o daha engelleyici, daha bloke eden bilişlere bakılmaya çalışılıyor. And introduce or encourage cognitions that decrease the distress and enable, facilitate an adaptive course of grieving. Yani bu noktada stresi azaltan, o acıyı, stresi, sıkıntıyı azaltan bilişlerin biraz daha oluşmasına destek ve yardımcı olmaya çalışmak gerekiyor. So that's the difference between what is referred to demandingness and preference in the RBT model of grief. Rasyonel emotif terapide bunu talepkarlık ve tercih diye ayırdığımız noktalara tekabül ediyor aslında. Talepkarlıktan ziyade böyle olmasını tercih ederim, düşüncelerin daha çok facilitate etme, daha çok yönlendirmeye yönelik bir müdahale. So if we make a distinction between unhealthy evaluation and uncomplicated healthy evaluation, demandingness versus preference, we can see the sort of cognition that are common to complicated grief. Burada yapılması gereken önemli ayrımlardan bir tanesi sağlıklı değerlendirme ve sağlıklı değerlendirme. Sağlıksız değerlendirmede, özellikle talepkarlığın olduğu değerlendirmede daha farklı bilişler, sağlıklı tercih beyan eden değerlendirmede daha farklı bilişler olduğunu fark etmek gerekiyor. Evaluation of the event are rigid. Bu sağlıksız değerlendirmede olayların değerlendirilmesi oldukça katı. There is an unacceptability of life and loss. Bu şekilde bir kaybın ve bu şekilde bir hayatın asla kabul edilemeyeceğine dair bir görüş vardır. Devaluation of the self and a sort of a avoidance of what is evaluated as too painful to experience. Bu benliğin, bu üzüntünün ve sonuçların aslında değersizleştirilmesi söz konusu ve acıdan kaçınma da var. Bu acıyı kabul etmeme, yani bunun deneyimlenemeyecek kadar yüksek bir acı olduğu düşüncesi söz konusu. Ruminating and frozen narrative. Özellikle ruminasyonu çok görebiliyoruz kişinin. So our efforts are to help the bereaved experience a healthy process of grief. Bizim müdahalemiz aslında bu kişinin kayba dair daha sağlıklı bir bakış açısı geliştirmesini sağlamak olabilir. Evaluations are flexible. Bu senaryoda değerlendirmeler çok daha esnek. And make access to acceptance of life without the deceased. Hayatın o kaybedilen kişi olmadan da kabul edilebilir olacağına dair bir yaklaşım getirmek. There is acceptance of the self and the emotional consequences, sadness, pain and yearning. Kişinin benliğini de, yaşadığı üzüntüyü de kabullenmesine dair bir tutum geliştirmesi, bu yaşadığı yas ve ağrı, bu acıyı kabullenmesine dair bir tutum geliştirmeye yönlendirir. There is a more balanced evaluation of life without the deceased. Bu kaybedilen kişi olmadığı durumda çok daha dengeli bir yaşam değerlendirmesi yapmasını sağlamak söz konusu. And the narrative is more flexible. There is a continuing search for meaning of life without the deceased and investing in inner relationship with the deceased as well as new relationships.
ya kişinin hikaye anlatımı biraz daha esnek bir hale geliyor. Yani o kaybedilen kişi olmaksızın da hikayenin devam ettiği ve yeni anlamlar arayışını harekete geçirmek, ilişkiye ve hayata daha fazla yatırım yapmak için kişi cesaretlendiriliyor. So the consequences, as you can see, the difference between preference and demandingness are the difference between unhealthy negative emotion and healthy negative emotion. Bu C'de de sonuçlarda yani baktığımızda bu talepkarlık ve tercih arasındaki fark da bizde sağlıksız olumsuz duygular ve sağlıklı olumsuz duygular olarak ayrılıyor. And teaching the client the difference between depressive response and sadness, unhealthy anger and healthy anger, guilt and remorse, frustration, intolerance to pain, to frustration tolerance, to yearning and the pain, avoidance and rumination versus acceptance of the pain and the yearning, and concern, which is healthy negative emotion versus anxiety. Bu süreçte danışana sağlıklı ve sağlıksız tepkiler arasındaki farkı öğretmek aslında oldukça önemli oluyor. Yani depresif tepki ile üzüntü arasındaki farkı öğretmek, sağlıksız öfke, hiddet arasında ve sağlıklı öfkeyi fark ettirmek, suçluluk ile pişmanlık arasındaki farkı fark ettirmek ve burada özellikle sağlıksız negatif tarafta acıya tahammülsüzlük, özleme tahammülsüzlük, bunun sonucunda yaşanan kaçınma veya ruminasyonlar var ve dolayısıyla yoğun bir anksiyete yaşantısı var ama diğer sağlıklı tarafta bu acıya rağmen hoşgörü ve acıyla özlemi kabullenme ve kaçınmak yerine daha sağlıklı, daha makul bir endişe yaşamanın arasındaki farkı göstermek çok önemli. And from my experience, bereaved clients take the ABC model as a structure that makes sense following the chaos that they are experiencing. Bu danışanlarda özellikle rutin gözlemliği bu ABC modelinin formülasyonu danışanların bu kendi içlerinde yaşadıkları karmaşayı ve kaosu da anlamlandırmalarına yol açabiliyor. So they learn, there is a lot of learning, and I don't know how it is in Turkish, but we spend a lot of time of creating a new dictionary of words that express the emotion, healthy negative emotion and unhealthy negative emotion. Bu süreçte aslında çok ciddi bir öğrenmeden bahsediyor ve Türkçe'de nasıl yaparsınız bilemiyorum ama aslında yeni bir dil geliştirme, yeni bir kelime seti geliştirme, yani sağlıklı ve sağlıksız duyguları birbirinden ayırma isimleriyle oldukça önemli hale geliyor ve aslında danışanlar süreçte bunu öğreniyor diye vurgu yapıyor. By the way, Ruth, there is a question, maybe if you want to answer. The question is, hello, is the order of the interventions during the traumatic grieving process dependent on how the traumatic event ends? For example, can you talk about the grief work related to the divorce process? Divorce is considered as a type of loss. Both sides, even the one who initiated the divorce and the one who is responding to the divorce, is a loss. And I think introducing the idea of grieving when divorce is taking place is a very positive way of adjusting to the event, the adverse event. I don't know whether this answers the questions, but applying this model of adaptive, natural response to the adverse event is very appropriate. I think the question also focuses on how the traumatic event ends. Whether okay, that's it's a very good question, but the traumatic event is there. It's a given. We cannot change it. But we can encourage the client to view the event in a more acceptable way.
Sorunun cevabını şu şekilde verdi. Boşanmadan bahsetti ilk önce. Boşanma da bir kayıptır kesinlikle. Hem boşanan kişi için hem de boşanılan kişi için bir kayıptır ve aslında bunun da bu şekilde bu modelle pozitif bir yolla baş edilebileceğini, değerlendirilebileceğini söylüyor. Ama travmatik olayın nasıl bittiği aslında bizim kesinlikle kontrolümüzde değildir. Zaten bu bizim değiştirebileceğimiz müdahale alanımızda olan bir şey olmadığını kabullenmek. Ama buna bakış açımızın, bunu değerlendirmemizin nasıl müdahale alanımızda olduğu için aslında doğru anladıysam sorunun cevabını önemli olan olayın nasıl sonuçlandığından ziyade bizim değerlendirmemiz gibi algılıyorum. The focus is on adopting a less stressful interpretation or evaluation of the event. Burada odak aslında daha adaptif ve olayın daha adaptif ve daha az strese yol açan, daha az rahatsızlığa yol açan bir bakış açısıyla değerlendirilmesi, o duygulanımı yaşanması. So the learning involves adopting cognition that the emotional consequence is not so stressful. Burada öğrenme sürecindeki en önemli şeylerden bir tanesi duygusal sonuç, o kaybın sonucunda ortaya çıkan duygusal yaşantı o kadar tahammül edilemez bir şey değildir, olmayacaktır odaklanmak gerektiğini söylüyor. So just to give you an example, we try to move from negative, unhealthy evaluation and consequences, from depressive response, rage, anxiety, guilt and avoidance. Just a quotation of client, my life is worthless. I've nothing to live for. How could he have done it to me? It's too painful. I don't want to think about it. I can't stand the pain. It's my fault. I wish I were dead. I must not think about him or her and keep any reminders because I will go crazy. So these statements increase the distress. Burada özellikle ayrımı yaparken şunu fark etmek gerekiyor. Olumsuz duygular ve bunlarla ilgili değerlendirmeleri fark etmek gerekiyor. Bu depresif tepki, aşırı öfke, aşırı endişe, yüksek suçluluk duygusu ve kaçınmalarda şu gibi düşünceler olabiliyor böyle. Benim hayatım çok değersiz, yapacak hiçbir şeyim yok. Yaşamamın anlamı yok. Ya da bunu bana nasıl yapabilir, böyle bir şey olamaz. Ya da bu çok acı verici, ben bunu düşünmek dahi istemiyorum, acıya dayanamıyorum. Bu benim hatam, keşke ölseydim. Ya da onu düşünmemeliyim ya da herhangi bir hatırlatma tutmamalıyım, duymamalıyım, aklımı kaçıracak gibi oluyorum. Bu düşünceler aslında kişinin sıkıntısını fazlasıyla arttıran değerlendirmeler oluyor. And we would like to help the bereaved to learn and internalize alternative cognitions, that the consequence is sadness, moderate anger, remorse, yearning, and tolerance to pain. Like life has changed forever. It's annoying to realize that he didn't think about the outcomes. I couldn't help it. I will miss her greatly. I wish I could tell her how much I love her. It's painful to think that I will never see her again. So you see the difference in the quality, in the intensity, and the consequence is less distress. It's more healthy. It's an adaptive, natural course of grieving. Burada öğrenme sürecinde en önemli olan şeylerden bir tanesi biraz önce örneklediğimiz duyguları onların daha sağlıklı versiyonlarıyla değiştirmeye çalışmak. Burada da daha ılıman bir üzüntü, ılıman bir kızgınlık, bu üzüntü, kırgınlık, bu hasret, hata payının olması ve acıya tolerans geliştirebilme. Bunlar mesela şöyle ifadeler içeriyor olabilir. Hayatım sonsuza dek değişti, çünkü bu doğru. Sonuçları düşünmediğini fark etmek bu insanın sinirimi bozuyor, beni gıcık ediyor. Elimde olmadan onu çok özleyeceğim. Keşke onu ne kadar sevdiğimi söyleyebilseydim. Onu bir daha asla göremeyeceğimi düşünmek oldukça acı veriyor. Bunları daha sağlıklı bir formata, yani daha gerçekçi ve daha ılıman bir formata geliştirmek, yani sağlıklı olumsuz duygulara çevirebilmek ve bunları bu şekilde değerlendirebilmek aslında kişinin
yası normal süreçte yaşamasına yardımcı olacak bir müdahale oluyor. Okay. So we reached the D, the distress and attending to reducing the level of distress so that the natural course of grief can be experienced. Sıkıntı seviyesini azaltmak aslında en temelde yasın normal sürecinin, olağan sürecini kişinin yaşaması ve bunu değerlendirmesi, bu deneyimi yaşaması konusunda yardımcı olmak amaçlanıyor. So that's learning and practicing in order to decrease the distress. Bu sürecin aslında bir öğrenme ve pratik etme süreci olduğundan bahsediyor. Yani sıkıntıyla daha sağlıklı, bu yasla daha sağlıklı bir ilişki kurabilmenin öğrenme ve deneyimleme, bunu pratik etmek üzerinden şekillendiğini söylüyor. So we use interventions that focus on non-judgmental acceptance of the grieving self and the pain and the yearning that are involved. Bu kişinin kendini yas tutan tarafını, bu acı çeken tarafını yargısız bir şekilde kabullenmesini hedefliyoruz. I will briefly go through the interventions, the emotional, rational, emotive body imagery, writing and visiting the grave. I'll try and make it as focused and short as I can because you're probably very tired. By the way, there are other questions. Should we save them to the end, or do you want to answer them right now? I'll answer it right now. Okay. One question is, sometimes grief can occur not only after a loss, but also before the loss, such as in the case of those who have loved ones in palliative care units, or caregivers or Alzheimer's of dementia patients. Yeah. Are there any differences in the treatment of these cases? No, but it's based on the assessment. Again, to think about the two-track model of bereavement. It's a period of going through grief while the person is still alive. So it's not so easy, but it's possible to assist the person to grieve the person who is no longer the person that I knew. It's the changes in personality and who the person is that affects my response to grieving. İlk sorunun cevabı bu, özellikle bu model müdahalede tam bir değişiklik olmadığını söylüyor. Bu iki model tarafından iki yönlü modele bakıldığında kişi hayattayken yas sürecine girmesi, kişi hala hayattayken yas sürecine girildiğini söylüyor ve o kişinin yasını yaşamasına yardımcı olunması gerektiğinden bahsediyor. Çünkü orada her ne kadar kişinin beden tam anlamıyla gerçek bir kaybı olmasa bile bildiğim kişinin, tanıdığım kişinin kaybı söz konusu. Benim o eskiden ilişki kurduğum kişinin kaybı söz konusu ve bunun sindirilmesi için benzer modelle aynı şekilde yası yaşanmasına, sağlıklı yaşanmasına müdahale edilebileceğini söyledi. Should I go for the other questions? Yes, please. In the case of the earthquake, many of our patients are diagnosed both with PTSD and traumatic grief. Which one of them should be treated first? Again, I want to emphasize the idea of using the two-track model of bereavement. The decision on what to intervene and what should be the first intervention, what to prioritize, is based on the assessment of the dominancy of each track. In traumatic bereavement, there was a recommendation to always start with the trauma, but we introduced the idea to base the intervention on the death story. How is the death story told? Sometimes the people tell the story based on track one, on the functioning and the trauma elements. But sometimes the death story is told via the lens of the relationship to the deceased. So being able to assess which track is dominant will help us
to choose the appropriate intervention. Bu yine bu soru içinde iki yönlü modeldeki değerlendirmeye bakarak bunun karar verilmesi. Hangi tarafın öncelikleneceği, hangi rahatsızlığın, PTSD'nin mi yoksa travmatik yasın mı öncelikleneceği aslında kişinin değerlendirmesine göre belirlenecektir diyor. Mesela kimisi track 1'de yani birinci yönde biraz daha işlevselliğe ve o nasıl diğer faktörlere bakılarak belki kişi onu daha çok getirecektir. Genellikle bu öncelenir ama bu her zaman böyle olmak zorunda değildir. Bazen kişinin ölüm hikayesi, ilişkiye dair hikayesinden çok fazla öykü geliyordur. Danışan çok fazla bundan bahsediyordur ve oradan gidilmesi gerekebilir. Bu tamamen yapılan o iki yönlü modelde yapılan değerlendirmeye bağlı olabilir gibi bir cevap verdi. And I think there is a final question. Should I continue? Yes, yes. Okay. Hello, thank you for your presentation. It is pretty helpful. I would like to hear more about working with the feelings of regret. For example, I have a client who lost all their family members after the earthquake. He lives outside of Turkey to gain their livelihood and told me that he learned about an earthquake when he was on the night shift. And he didn't have the chance to answer his wife's last call because he was really busy with the job. Right now, he's saying, I'm guilty and I should have replied to her call. I will never forgive myself. How should we approach such strong feelings as a therapist? Yeah, well, that's a very good question, and it's a very appropriate, relevant question. I think if it's possible to keep the question for the next meeting, I will elaborate on it in more details, not to give a sort of quick, short answer, but it's a very important question. Just as the previous one was a very important one, but I just would like to finish with the intervention, and then we will collect the questions and we'll have another Zoom meeting. Is it okay? I think it is okay. Okay. Burada söylediği şey bunun çok ilgili bir soru, çok alakalı bir soru olduğunu ve aslında bunları kaydedip bir sonraki görüşmede soru cevapların daha detaylı girmek istediğini söyledi. Çünkü önceki sorular gibi bu da çok önemli ama kısa bir cevap vermek istemediği için bunlarla ilgili ikinci bir oturumun faydalı olacağını söyledi. So I sort of try to give you an illustration of the intervention that we use based on each track. Continuing with life, the track 1, reorganizing life, psychoeducation, the ABC of adaptive grief, the normalizing, legitimizing, and providing information, step-by-step goal setting, journaling, breathing, mindfulness, activities, and physical activities. These are interventions that are related to continuing with life. Intervention that focus on continuing with the bonds, the track 2, reorganizing bonds, rational emotive body imagery, as if to the deceased letter writing, resuming avoided reminders, the balancing between belief and consequences, and visiting the grave. Burada bu iki yönlü travmatik yasla alakalı bahsettiği iki yönlü yaklaşımın müdahalelerinden biraz bahsediyor. Track 1 ile Track 2 yani yön 1 ile yön 2'nin müdahaleleri aslında şöyle ayrışıyor. Yön 1'de biraz daha hayata devam etmek söz konusu. Burada hayatı yeniden düzenlemek, psikoeğitim vermek, adaptif yasın ABC'sini anlamak, psikoeğitimin parçalarını bölmek, adım adım hedef belirlemek, günlük tutmak, nefes alma egzersizleri farkındalık, aktiviteler ve fiziksel aktiviteler söz konusu. Öbürü ise yani yön 2'de, track 2 dediğimiz, burada bağlara devam etmek önemli. Burada bağların yeniden düzenlenmesi, bu eğer ki şeklinde başlayan belki mektuplar yazmak, kaçınılan hatıralara devam etmek, onlarla temas etmek, inançları sonuçlarla dengelemek, bu kabir ziyareti, mezar ziyaretleri gibi aktiviteler söz konusu. Okay. So we assess the nature of the process
and we try to identify potential complication, specifically persistence and preoccupation of grief response. When the bereaved evaluate pain as unbearable and intolerable, like avoiding behavior that, according to the interpretation, they increase the pain, like visiting the grave, looking at pictures, or evaluating pain as a way not to forget the deceased. So we have both sides, avoiding or preoccupation that keeps the pain. Burada devam eden bağlarla ilgili bir müdahaleler önemli. Burada bizim potansiyel komplikasyonlara bakmamız gerekiyor. Özellikle kaçınmadan ve kendini aşırı maruz bırakmadan bahsetti. Mesela dayanılmaz olarak değerlendirme, acıyı dayanılmaz olarak değerlendirip ondan sürekli kaçınmak, yani acıyı artıran mesela resimlere bakmak, mezara gitmek gibi davranışlardan kaçınmak bir taraf. Diğer tarafta acıyı ölen kişiyle aradaki bağ ya da bağı tutmak veya ölen kişiyi tutmak, ölen kişiyle ilgili bağı muhafaza etmek için bir araç olarak kullanmaya çalışmak ve acıya o yüzden yoğun bir şekilde tutunmak. Yani iki tarafı var. Bir aşırı kaçınma, bir de aşırı tutunma tarafları olabiliyor. So we try to identify those evaluations that block the natural course of grieving. In the rational emotive behavior therapy, we refer to it as secondary symptoms. It's too painful. I can't stop thinking. The preoccupation and rumination, the avoidance on one hand, or ruminating on the other hand, are blocking the natural course of grieving. Bu iki tarafında aslında bu potansiyel komplikasyonların yasın normal sürecini tıkayabileceğinden bahsediyor. Özellikle rasyonel emotif terapide şundan bahsediyor. İkinci semptomlar olarak adlandırılan şeyler bu. Ve bu aşırı kendini maruz bırakma, acıya aşırı tutunmak da veya kaçınmak da bunu tıkayan bir faktör olarak değerlendiriliyor. So I'll skip this and I'll say something briefly about rational emotive imagery and letter writing. And I think based on the question that I was asked, and I chose to answer them in the Zoom meeting, I will also go into more details about application of both rational emotive body imagery and letter writing. But I'll give you an idea of the intervention in general. Şimdi biraz kısaca rasyonel emotif bedenim, bu imgelemeden bahsetmek istiyorum ve önümüzdeki oturumda da anladığım kadarıyla biraz daha bu mektup yazma, biraz önce bahsettiği ve imgelemeye daha detaylı girmek istediğini söyledi. Sorulara da daha iyi cevap alabileceğinden bahsediyor. So the imagery consists of four stages: preparation, constructing the imagery, between session assignment, and follow-up. Bu imgeleme 4 basamaktan oluşuyor. Rasyonel emotif imgeleme, hazırlık süreci, görüntü oluşturma, oturumlar arası atamalar, pratikler ve takip etme basamaklarından oluşuyor. Okay. Again, based on the ABC, the assumption is that the bereaved is making an adverse event consequence connection, and we introduce the cognition as a mediator between the adverse event and the consequence. Özellikle buradaki varsayım zaten olayın kendisinin yani değerlendirme olmaksızın bir sonuca varmaması. Danışanın duyguyu ve sıkıntıya eşlik eden duyumun yoruma değil, harekete geçirici olaya bağlı oluşu önemli buradaki varsayım. So the aim is to facilitate, as I've mentioned earlier, healthy grief with clients who use avoidance to circumvent the pain of emotional experience of grief through visualization and inner dialogue and body sensation. Buradaki amaç görselleştirme, yani içsel diyaloğu veya vücut duyumları aracılığıyla yasın duygusal deneyiminin acısını atlatmak ya da daha rahat deneyimlemek için kaçınmayı kullanan danışanlarla sağlıklı bir yol sağlamak. Bunu yası kolaylaştırma amaçlanıyor.
So the procedure involved reconstructing a safe setting, introducing belief about the event as a mediator between the event and the consequence, B-C connection, and instructing the client using the SADS scale, the subjective units of distress. Bu prosedürde de aslında güvenli ortamın yeniden oluşturulması gerekiyor ve olayla sonuç arasındaki aracılar olarak olayla ilgili inanışların tanıtılması. Yani B ile C'nin, bu rasyonel emotif terapideki B ve C'nin arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ve SATS kullanma talimatını, yani subjective what was SATS for? Just a minute, I lost the last one. A minute. The instruction using the SAD, the subjective units of distress. Kişisel subjektif stres seviyesini ölçmesi için kişiye bu eğitimi de vermeniz gerekiyor son basamak. It's an imaginal scale to indicate the intensity of the emotional consequence. SAD özellikle, yani bu stres ölçme ölçeği kişinin kendi deneyimini değerlendirmesi için kullandığı bir bireysel ölçek gibi düşünebilirsiniz. Okay. So it involves the establishing the therapeutic alliance, evaluation of the problem, negotiating with the client, how prepared he or she is to relive the event, assess the client's foreseeing the potential for change or potential for obstacles. Özellikle bu süreçte de hazırlık aşamasında yapılması gereken öncelikle terapötik ittifak kurmak ve desteği sağlamak. Sorunun ve danışanın olayı yeniden yaşamaya hazırlık düzeyini ortak olarak değerlendirmek, karşılıklı değerlendirmek. Danışanın değişim potansiyelini ve potansiyel engelleri nasıl gördüğünü değerlendirmek. We teach, and you recall that I was talking about learning. So we explain what rational emotive body imagery is all about and how useful it can be to, again, experience the natural healing process of grief. Bu noktada rasyonel emotif vücut imgesinin, o imajının ne olduğunu ve tedavide nasıl kullanılacağını, nasıl bir fayda sağlayacağını açıklayın ve SADS daha demin söylediğim aslında öznel sıkıntı ölçeğini tanıtın kişiye. And of course, we introduce what the SADS, the subjective units of distress, what the scale, what it is about. Bu bahsettiğim öznel sıkıntı birimleri ölçeğinin ne olduğunu, neyle alakalı olduğunu da tanıtıyoruz. So this is what the imagery involves, the imagery of the event, re-experiencing the emotional response, measuring the intensity of the emotional response on the SAD scale, and concentrating on reducing the intensity. We do not instruct the client what to do. This is an inner dialogue with the client, experiencing what helps him or her to reduce the level of distress. And then again, we ask the client to measure the intensity. Were there any changes? What was the SAD measuring in the first scale, the first SAD, and what is the measuring after the concentration on reducing the intensity? We discuss and evaluate the cognitive change and how do you feel, the B-C connection. Burada izlenmesi gereken döngü aslında şu şekilde ilerliyor. İşte bu yaşanan olayın imgelenmiş hali, bu duygusal tepkiyi yeniden yaşamak, şiddeti ölçen, o işte daha demin bahsettiğim öznel sıkıntı seviyesi puanı, yoğunluğu azaltmaya odaklanmak ve bu yoğunluğu tekrardan bu bahsettiğimiz SADS'la tekrardan yoğunluğu ölçmek. Burada danışana ne yapması gerektiğini söylemiyoruz aslında. Bunun o kendi içsel döngüsü içerisinde
nasıl kullanabileceğini öğretmeye birazcık sadece yönlendirmeye çalışıyoruz ve süreç boyunca ne işe yarıyor, sıkıntıyı ne azalttı bunu fark ettirmesini sağlıyoruz. Bu noktada da ona yönlendirici sorular soruyoruz. Mesela verdiği SAT puanında, sıkıntı ölçeği puanında bir değişiklik var mı? Nasıl hissediyor? Kendine ne söyledi bu olurken? Şu anda daha demin bahsettiğimiz B ile C arasındaki ilişki nasıl oldu bunu görebiliyor mu? Bunları soruyoruz. I'll skip the details and I'll go into more details when we meet again. Tekrar görüştüğümüzde bu detaylara daha çok geleceğini söyledi. Just to say something about between session, as we know in cognitive behavior therapy, between sessions are just as important as the sessions themselves. So we summarize the imagery and we articulate on the emotion and body aspect of the change, and we assign homework to practice between sessions. Burada özellikle oturumlar arasındaki pratiklerin en az oturumların kendisi, seansın kendisi kadar önemli olduğunu vurguluyor ve yapılması gereken danışanla imgelemeyi özetleyen duygular ve beden algıları, bilişlerdeki değişim üzerine ifade ve değerlendirme verilmesi gerektiğini söylüyor. O görüntüyü daha fazla yeniden yaşam ve rasyonel yeniden yapılandırma alıştırması yapmak için seanslar arasında muhakkak ödev verilmesinin faydalı olduğunu söylüyor. Okay. So the idea of follow-up is to encourage the bereaved to continue practicing the cognitive and emotional and body changes. Bu takip sürecinde de yani devamındaki süreçte de bu bedendeki değişim ve bunun yeni duysal bedensel sonuçlarını tekrardan tartışmak ne kadar o BC bağlantısını tartışmanın önemli olduğunu söylüyor. I think the main idea is to reinforce accommodation of the change, empowering the client's choice of cognitions over choiceless event. Bu deneyimi gözden geçirip bu öncesinde, sırasında ve sonraki bilişlerin, duygu, fiziksel tepkilerin araştırılmasının sonrasında bizim kontrolümüzde olmayan bir olayın kontrolümüzde olan bilişlerle nasıl tekrardan gözden geçirilebileceğini ve bunun nasıl uyum sağlayabileceğini fark etmesini sağlamak önemli. So, few words about applying letter writing. It's a part of the idea that writing in general, also journaling, is a very effective way to assist bereaved to experience a natural course of grieving. Biraz da mektup yazmaktan bahsedeceğini söyledi kısaca. Bu mektup uygulaması da yasın doğal sürecinin akmasına çok yardımcı olan bir teknik olarak değerlendiriyor. I'll just say that letter writing can be applied as one time or as a continuous letter writing. Bu bir kere de yapılabilir. Bir kere yazılan bir mektup da olabilir. Devam eden bir süreç gibi bir mektup yazmaya devam da edilebilir. So, perhaps I'll skip some of the slides and say that again, we have 4 stages of preparation, reorganization, and follow-up. I will say something about the effectiveness of writing. There are quite a number of studies indicating the effectiveness of writing. As I can see, the idea of writing, or in case writing is not an alternative, I think drawing or recording the thoughts is just as effective, because sometimes people find writing or some that is too much for them and they're not prepared yet. So I recommend either recording or discussing it loudly with another person, or drawing or recording it. I think it's an addition of a third dimension to the inner dialogue. And it really is something that makes the experience more bearable.
Burada kısaca şeyleri hızla geçmek istediğini söyledi. Bu mektup yazmanın da 4 aşaması. Hazırlık, bu planlama, sonlandırma ve takip etme aşamaları olduğunu söyledi ama yazmanın etkinliğine biraz vurgu yapmak istedi. Yani o mektup yazmanın, yazı yazmanın ne kadar etkin bir yöntem olduğundan bahsediyor özellikle. Ama bazı kişiler için yazmak çok zor gelebilir. Aynı şekilde alternatiflerini de kullanabileceğini söylüyor. Bu çizmek veya ses kaydetmek veya hatta üçüncü kişiye başka bir kişiye anlatmanın da çok etkili olabileceğini söylüyor. Yani kişinin iç diyaloğuna üçüncü bir boyut kattığını ve deneyimi daha verbal, daha sözel bir hale getirmeye yardımcı olduğunu söylüyor. And lastly, there is a possibility of combining letter writing to the ceremony of visiting the grave. In constructing the ceremony, the writing and the ceremony of visiting the grave, in many ways, is a way of constructing a ritual, traditional, similar to traditional ritual. Burada aslında bir kombinleme imkanından bahsediyor. Özellikle mektup yazma ile işte kişinin ziyaretine gitmeyi kombinleme ve aslında klasik daha geleneksel bir cenaze ritüeline veya bir ritüele benzeyen bir hale getirmenin de faydalı olabileceğini söylüyor. Hem mektup yazıp hem de kişinin atıyorum mezarını ziyarete gitmeye. The ceremony of reading the letter and visiting the grave is it's important that it will not be alone. It will not be carried alone, but arranged for a companion because of the intensity and overwhelming effect. Bu özellikle kombinlendiğinde bu intensliği, bu yoğun duyguyu daha hafifletme açısından ve kişinin kendini tekrardan yansıtması açısından oldukça faydalı da olabiliyor. Bu kabir ziyaret ve mektup yazmanın kombinlenmesi. We also go into details about what thoughts the bereaved is having about revisiting the grave or visiting for the first time. We rehearse the coping statements so the bereaved can tolerate the pain and increase self-reflection. Bu özellikle kabir ziyareti, yani mezar kabir ziyaretinin de bu törensel olarak anlamı olduğunu ve kişiye korkularını yüzleşmesini ve o acıyı dayanılmaz olarak tekrardan değerlendirmesi açısından da faydalı olacağını, acıyı tolere etme, o acıyla baş etme açısından faydalı olabileceğini söylüyor. Ve kendisini yansıtması açısından da bunların da provasının yapılmasına faydalı olarak görüyor. So if the process is the way we expect it to be experienced, we really go towards the balancing between track 1 and track 2. Bu süreçte zaten gösterdiği tahterevalli gibi bu birinci yön ve ikinci yönün bir dengesi, yani işlevsellik ve daha ilişkisel kısmın, biyopsikososyal kısmın, ilişkisel kısmın dengesini kurmanın aslında önemli olduğunu söylüyor. So this really is a point that ends the physical relationship, but it does not end the inner relationship with the deceased. Bu kayıp süreci aslında fiziksel ilişkiyi bitirmesine rağmen içsel ilişkiyi bitirmiyor. So intervention is aimed toward balancing the components within each track, as well as balancing between the tracks. Zaten bu süreçte de bu iki yön arasındaki dengeyi korumak ve bu iki yönün kendi içindeki dengesini korumak arasında yönelik bir müdahale gibi anlayabilirsiniz. So in track 1 is continuing with life, biopsychosocial aspect. Yani birinci yön biyopsikososyal açıdan hayata devam etmek. Decrease of traumatic symptoms. Travmatik belirtilerin azalması. Self-forgiveness. Kendini affetme. Life goes on, socially, family, work. Hayat sosyal olarak, ailesel olarak, mesleki olarak devam ediyor. And from the perspective of track 2, continuing bonds, relationship with the deceased.
Bu ikinci yönde de aslında devam eden ilişkiler, bağlar var. Ölen kişiyle ilişki. The death story flows not too intensely, but less avoidance. Ölümün hikayesi çok yoğun olmasa da akmaya devam ediyor. Pain and yearnings are balanced, Acı ve özlem dengeli bir halde. and positive memories are retrieved. Olumlu kişiye dair olumlu anılar kazanılıyor, hatırlanıyor, ulaşılıyor onlara. So sometimes we can see that there is a balance between the two tracks, but track one or track two elements are not balanced as yet, but this is part of an ongoing process. Bazen bir yön 1 ve yön 2 arasında denge buluruz. Bazen de o dengeyi bulamayız. Biri diğerinden daha baskın hale gelmiş olabilir ama bu da sürecin bir parçası olabilir. Bu dengesizlikte. So, few words about evidence-based studies. Catherine Shear from the Columbia University or the Presbyterian Hospital in New York, she directs a center for cognitive grief therapy. And many of the findings in her studies are the ones that I talked about in my webinar. She developed a protocol consisting of 16 sessions over 4 months. And you can see the treatment includes those elements that I mentioned earlier, information about grief, about cognitive therapy, about cognitive grief therapy, using grief monitoring, diary, involvement of significant other, work on personal goals, self-care. Burada biraz da kısaca kanıta dayalı bilişsel yas terapisinden de bahsetmek istediğini söylüyor. Shear'ın özellikle yaptığı bir 16 seanslık 4 ay süren bir süreçten, tedaviden bahsediyor ve bu tedavi şunları içeriyor. Bu yas hakkında bilgi verme ve bilişsel yas terapisi hakkında değerlendirme yapma, yas izleme, günlüğünün değerlendirilmesi, kullanımı, sevilen birinin katılımı, bu başka kişinin entegre edilmesi, kişisel hedefler ve kişisel bakım üzerine çalışma, ölüm öyküsünün ve bunların etkisinin sonuçlarını yeniden gözden geçirmek, yaşanılan yerleri ve etkinlikleri daha tekrar ziyaret etmek ve anılar ve resimlerle çalışmak. Son olarak da bu ölen kişiyle, kaybedilen kişiyle ilgili hayali sohbetler. Also revisiting the story of death, its implication and consequences, revisiting with the places and activities that are avoided, working with pictures and memories, and imaginal conversation with the deceased. Bu son parçaları tekrar bu ölüm öyküsünün etkilerini, sonuçlarını gözden geçirmek, tekrar ziyaret etmek, anılarla çalışmak, hayali sohbetler etmek. Results showed that there was improvement on the ICG, which is the inventory of complicated grief, which was developed by Triggerson, and other measures as well. Bu sonuçlarda aslında oldukça olumlu gelişmeler gösteriyor, özellikle ICG dediği. Can you tell me about ICG again? What was that exactly? And also improvement on other measures. Diğer alanlarda da bir gelişme sağlandığını söylüyor ICG'nin. So just to remind us that grief response and relationship over time, we are relationship creatures, and the experience of loss through death is a loss of part of ourselves. We are grieving what was while adopting a view of what is absent, what is lost, and what lasts. And we need time to adapt, to absorb the change, and accept the pain and yearning that follows. Burada tekrardan yasın doğal bir süreç olduğuna vurgu yapmak gerekirse, özellikle ilişki ve zaman açısından bakıldığında biz insanlar olarak ilişki yaratıklarıyız. İlişki kurmak üzerine şekillenmiş canlılarız ve ölüm yoluyla kaybetme deneyimi benliğimizin de bir parçasının kaybı olarak değerlendirilebiliyor. Bu kayba uyum sağlarken
var olana da üzülebiliyoruz. Burada çok önemli bir kaybedilen ve kalan arasındaki değerlendirmeyi yapmak, onu fark edebilmek oldukça önemli gibi. Bu uyum sağlamak, sindirebilmek için de zamana ihtiyacımız var. And let's we come to the end of the webinar. I hope you survived it. This is a book that I published on cognitive grief therapy that was translated into Turkish and Spanish. Bu son olarak webinarın sonuna geldik. Bilişsel yaz terapisiyle ilgili kendi yazdığı kitabı şu anda ekranda görebilirsiniz. Zaten Türkiye'de çevrilmiş bilişsel yaz terapisi olarak. İspanyolca'ya da çevrilmiş aynı zamanda. And just to say thank you, I hope you survived it. And this is a book that I published with my colleagues, Professor Rubin and Professor Wisdom. And thank you. Ve bu da son olarak Profesör Rubin ve Profesör Wisdom'la birlikte de yayınladığı diğer kitabı. Çok teşekkür ediyor katılımınız için. Thank you very much. Thank you very much, Ruth. Thank you. I hope you survived it and you're not too tired and you are able. Very nice presentation. We listened carefully. Thank you very much. Thank you. Thank you for listening and thank you for taking time to work on a very, very, very intense subject. So collect the questions and we'll have the opportunity to meet again. We hope so. Thank you very much. Thank you. Shalom. Salam. Bye-bye. Bye. Salam.